İstediğin kadar yolla. Onunla bir bağın var artık. O kadın senin bir parçanı taşıyor. Ecmel'le durum ortada. Bitecek mi o zaman her şey? Bizim halletmemiz gereken bir sürü sorunumuz var. Sizin bana yaşattığınız utancı ben sizin evlatlarınıza yaşatmam. Uzakşehir'in 3. sezon senaryosu şimdiden hazırlanmaya başlandı. Yeni sezonda özellikle ilk bölümde sürpriz senaryo ve şaşırtıcı gerçekler izleyeceğiz. Hikayenin gidişatını sizler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Konularımıza geçmeden önce dizimizin bir an önce başlamasını heyecanla bekleyenler videomuzu beğensin ve kanalımıza abone olsun, kaç kişi olduğumuzu görelim. Şimdi yeni sezonun en önemli noktası şüphesiz Alya'nın tek başına çıktığı o bilinmezliklerle dolu yolda karşılaşacağı büyük sürpriz olacaktır. Yaşadığı tüm ağır travmaların ardından uzaklarda geçmişin karanlık gölgelerinden arınmış, yepyeni ve sade bir hayat kurma çabasına giren Alya, kaderin beklenmedik bir hamlesiyle temelinden sarsılacak. Hayatını tamamen değiştirecek olan bu hamilelik haberi dizinin tüm dinamiklerini kökünden değiştirecek. Bu bebek Alya için bir yandan tutunacak bir umut ışığı olurken diğer yandan geçmişle özellikle de Cihan'la olan bağlarını tamamen koparmasının önündeki en büyük ve yıkılmaz engel haline gelecektir. Bu süreçte Alya'nın içinde bulunduğu psikolojik çıkmaz, sessizliğin getirdiği büyük bir yanılgıyla giderek daha da derinleşecek. Alya uzaklarda Cihan'ın kendisini aramasını, uğruna savaşmasını ve en azından bir adım atmasını beklerken karşılaştığı o sağır edici sessizliği tamamen umursanmamak, unutulmak, vazgeçilmek olarak yorumlayacak. Oysa senaryonun seyirciyi en çok yaralayacak trajik ironisi tam da burada gizli. Alya yurt dışında kendi yalnızlığı ve bebeğiyle boğuşurken Cihan da kendi dünyasında kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma, sevdiklerini koruma ve büyük krizleri yönetme mücadelesi verecektir. İki aşığın birbirlerinden tamamen habersiz kendi köşelerinde çektikleri bu sessiz acı aralarındaki görünmez uçurumu daha da derinleştirecek. Peki Alya karakteri Mardin'e geri dönecek mi? Alya nasıl dönecek ve neden dönecek? Öncelikle şunu söyleyelim ki zaman geçtikçe Alya Cihan'ın kendisini neden arayıp sormadığını merak edecek. Bu nedenle Alya'nın geride bıraktığı konakla bir şekilde yeniden bağlantı kurması ve geçmişe dair duyduğu bazı sarsıcı gerçekler onu zorunlu bir dönüşe sürükleyecek. Yani kısacası Alya'nın Nare ile veya konaktaki başka biriyle iletişim kuracağını ve yaşanan tüm kötü olayları öğreneceğini düşünüyorum. Ancak bu cesur dönüş beklediği gibi romantik bir kavuşmayla değil, tam bir psikolojik yıkımla sonuçlanacaktır. Tüm cesaretini toplayıp içindeki son umut kırıntısıyla Cihan'ın karşısına çıkmak isteyen Alya'yı büyük bir şok bekliyor. Döndüğünde Cihan'ın Meryem ile yoluna devam etme kararı aldığını öğrenmesi kalbinde yeşerttiği o son umut kırıntısını da paramparça edecek. Yaşanacak olan bu kırılma anı özellikle 3. sezonda Alya'nın karakter gelişiminde geri dönülemez bir sertleşmeye yol açacaktır. Ancak şunu söylemek istiyorum ki 3. sezonda Meryem karakteri dizide olmayacak, diziden çıkacak. Ancak Meryem diziden çıkmadan önce ilk 5 bölümde Cihan'la aralarında bir yakınlaşma olacağını ve hatta Cihan'la bir evlilik yoluna girileceğini düşünüyorum. Ancak bu olaylar sadece 5 bölüm sürecektir. Peki olaylar neden bu noktaya geldi? Cihan karakteri neden Alya'dan vazgeçip kendi yoluna bakmayı seçti? Hikayenin duygusal omurgasını oluşturan en temel sorun karakterlerin olayların perde arkasına dair duydukları cehalettir. Alya ve Cihan arasındaki bu devasa uçurumun sebebi aşkın veya tutkunun bitmesi değil, iletişimsizliğin getirdiği karanlıktır. Cihan, Alya'nın gidişinin ardındaki o ağır psikolojik baskılardan, tehditlerden ve çaresizlikten tamamen habersiz, yani bilmiyor. O, sevdiği kadının hiçbir mantıklı açıklama yapma gereği bile duymadan kendisini yüzüstü bırakıp terk ettiğine inanıyor. Bu inanç Cihan'ın içinde devasa bir öfke yaratıyor
ve Alya'ya doğru bir adım atmasını tamamen engelliyor. Bana göre ikilinin birbirlerine karşı ördükleri bu gurur ve kırgınlık duvarlarının ancak ve ancak çok sarsıcı bir yüzleşmeyle yıkılabileceğini düşünüyorum. Gerçeklerin ortaya çıkış anı hikayenin zirve noktası olacaktır. Peki şimdi gelelim dizimizin yeni sezonunda kimlerin diziye veda edeceğini, diziden ayrılan karakterlerden sonra yeniden kurulan dengeler nasıl olacak? Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Uzakşehir yeni sezonla birlikte hikaye büyük bir kabuk değişimine gidiyor. Boran, Şahin ve Demir karakterlerinin hikayelerinin nihayete ermesi ve diziden ayrılmaları mevcut dengeleri tamamen alt üst edecektir. Bununla birlikte Meryem'in eşinin ölümüyle onun da hikayedeki fonksiyonunun bitmesi dizinin dramatik yapısını başka bir boyuta taşıyacak. Bu ayrılıklar geride kalan karakterlerin oyun alanlarını genişletirken yeni ittifakların habercisi olacak. Öncelikle Uzakşehir sezon finalinde son sahnede Feyyaz'ın Meryem'i vurmasıyla Meryem yaralanmıştı. Meryem'in geçirdiği o ağır yaralanma ve hayatta kalma savaşı dizinin temel çatışma alanlarından birini oluşturacak. Uzun ve meşakkatli bir tedavi süreci Meryem'i bekliyor olacaktır. Ancak burada asıl incelenmesi gereken nokta Cihan'ın psikolojisi. Cihan, Meryem'in ölümle burun buruna gelmesinin tek sorumlusu olarak kendini görecek. İçinde taşıdığı o devasa vicdan azabı onu rasyonel kararlar almaktan hızla uzaklaştıracaktır. Öncelikle yeni bölümde bir zaman atlaması olacağını düşünüyorum. Zaman atlamasının yaşanacağı yeni sezonda Cihan ve Meryem'i yeni bir düzenin içinde göreceğiz. Fakat bu ilişkinin ve kurulan düzenin temelinde kesinlikle tutkulu bir aşk yatmıyor. Bu tamamen Cihan'ın hissettiği vicdan borcu ve sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar olacaktır. Cihan kendi mutluluğunu feda ederek bir nevi diyet ödeyecektir. Dizimizin sezon finaliyle birlikte akıllarımızda kalan en önemli sorulardan biri de Meryem'in oğlu Serhat'ın babalığı oldu. Tüm bu kaosun ortasında Serhat'ın kimliği ve Cihan'ın onun babası olduğuna inandırılması patlamaya hazır bir saatli bomba gibi merkezde kalmaya devam edecektir. Bu devasa yalanın sürdürülmesi dizinin gerilim dozunu arttırırken gerçeğin ortaya çıkacağı o kaçınılmaz anın yıkıcılığını da katlayarak büyütecektir. Yani bu konunun ilk 5 bölümde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. İzleyici bu noktada merak ettirilmeye çalışılacaktır. Bu hikayenin heyecanını bizimle yaşamak istiyorsanız hemen şimdi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Uzakşehir'in yeni sezonuna dair söylemek istediğiniz tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.